Hepinize merhabalar. Bizim burgerlerimiz meşhurdur biliyorsunuz. Daha önce bir sürü burger videomuz var. Geçenlerde de 10 numara bir burger yapmıştık. Çanak burger. O videodan sonra sizden çok fazla geri dönüş oldu bana. Onu ben mangalda yapmıştım ama fırında da yapabileceğinizi söylemiştim. Bununla ilgili işte yapıyoruz olmuyor falan gibi bazı geri dönüşler aldık. Tabii ki fırının lezzetiyle mangalın lezzetini bir tutmuyorum ama olmaz diye bir şey de yok arkadaşlar. Bugün açıkçası o yorumları dikkate alarak bir şey yapmak istedim. Hava bugün çok güzel. Gördüğünüz gibi tişörtleyim. Mangal için 10 numara bir gün ama bugün sırf sizin için fırında nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu arada tarifi değiştireceğim. Mantık aynı ama içerisinde içerikleri değiştireceğim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Yarım kilo bir kıymam var yine. Burger kıyması. Birkaç parça pastırmam var. Bu böyle yemeklik diye ayırdığımız kısımlardan. Onun dışında mayonez, ketçap, sriracha sos var arkadaşlar. Bilirsiniz bunu daha önceki videolardan. Baharatlarım var. Peynirlerim var. Öyle çok karışık bir burger yapmayacağız. İçeriği tamamen zevkinize kalmış. Benim burada vermek istediğim şey mantığı. İlk başta alt üst 150 dereceye önden ısıtıyorum fırınımı. Dereceyi neye göre belirliyorum? Benim yapacağım burger kalın bir burger olacak yine. İçine peynir falan da koymayı düşünüyorum. O yüzden de o içindekilere zaman verecek bir derece istiyorum. Böyle 200 derecede falan yaparsanız bunu dışı hemen pişer, içindekiler tam olarak pişmez. Eğer burgerleriniz ince ise o zaman daha yüksek dereceler tercih edebilirsiniz. Şöyle yine kıymamdan başlayayım. Şimdi şöyle göz kararı burgerleri ikiye bölüyorum. Aşağı yukarı ben 250'şer gramlık kıymalar kullanacağım. Juicy Lucy diye bir burger var. Belki duymuşsunuzdur. Belki benim kanalımdan da izlemişsinizdir. 2 tane köfte arasına kaşar konuyor veya işte cheddar vesaire. Bunu işte mangalda, fırında farklı şekillerde pişirebiliyorsunuz. Bugün ben onun biraz daha farklısını yapacağım. Geçen seferki çanak köfteye de bir atıf olsun istiyorum. Köftemden aşağı yukarı 1/4 gibi şöyle birer parça kopardım. Bakın bunları üst kapaklar için ayıracağım. Bunu da yine bir çanak şekli vereceğim. Bunlar bu kenarda dursun. Biz bu arada içine rende kaşar ayarlayalım. Arkadaşlar ete dokunduktan sonra direkt peynire dokunmayın. Çapraz bulaşma diye bir şey vardır. Bunu dikkate alın. Detaylı bilgi internetten bulabilirsiniz. Ben şöyle biraz taze kaşar, biraz da eski kaşar kullanacağım. Bu kadarı yeterli. Biraz da eski kaşar alalım. Evet. Bu kadar kaşar benim için yeterli. Bunları bir güzel karıştıralım. Bir de şöyle pastırmamız var demiştik. Başka bir şey de kullanabilirsiniz. Füme et falan da kullanabilirsiniz. Bu birazcık sizin kendi zevkinize kalmış. Bunlar böyle benim yemeklik olarak ayırdığım pastırmalar. Bunları da aynı şekilde böyle küçük küçük dilimler şeklinde keseceğim. Böyle uzun dilimler şeklinde koyduğunuz zaman bir ısırıkta hepsi çıkıyor. O yüzden şöyle küçük parçalar haline getirirseniz daha bence keyifli yeniyor bu. Şöyle bir tanesinin yapılışını göstereyim. Bunu niye böyle yapıyorum? Normalde çift kat köfte yapıp kenarlardan tutturduğunuz zaman pişme esnasında oralardan kopup peynir akabiliyor. Bu sefer farklı bir yol deneyeceğim ben. Şöyle birazcık köftemi düzlüyorum. Üzerinden bardağa basıyorum. Çok aşırı derin olması önemli değil. Hatta çok dibe kadar basmayın. Bakın şöyle yine daha önceki videoda yaptığım gibi şöyle bir çanak şekli veriyorum arkadaşlar. Bunu birazcık elimizle şöyle düzeltebiliriz. Biraz büyütebiliriz. Ekmeğinize göre ayarlayın. Benim ekmeklerim biraz fazla büyük. Bunun da kenarlarının çatlamadığına emin olun. Ve kıymanızın da birazcık soğuk olması size yardımcı olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar içerisine birazcık şu karışık kaşarımdan koyuyorum. Birazcık da şöyle pastırmalarından koyacağım.
Sonra şu kalan kıymayı da bunun üzerine bir kapak yapacağım. Yani tencerenin kapağı gibi olmuş olacak. Şunları birazcık bastırayım içine. Bu şekilde üzerlerinden yapıştırıyorum. Hamburger kıyması yoğrulmadığı için böyle birazcık çatlamaya müsait oluyor. Yani normal köfte gibi olmaz. Mümkün olduğu kadar üzerine şöyle çatlak bırakmamaya çalışın. Ben şu an göründüğü kadarıyla yaptım. Hemen öteki burgerimi de yapıyorum. Evet arkadaşlar, ilk etapta işimiz bitti. Şöyle mümkün olduğu kadar şekil verdim. Burada güvendiğim şöyle çanak şekli yaptığımız için kenarlardan patlasa bile peynirin çoğu akmayacaktır. Daha önce birkaç kere başıma geldiği için bu şekilde denemek istedim. Şimdi fırınım artık hazır. Fırının ızgara teli üzerine köfteleri bırakıyoruz. Bu şekilde köfteleri koydum. Altına bir tepsi koyuyorum. Ortalama bir 40 dakika kadar sürmesini bekliyorum. Bir yarım saat sonra kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar, an itibariyle yarım saat oldu. Şimdi bir kontrol edeceğim. Kaç dereceye geldiğine bir bakayım. Şu an 66 dereceye gelmiş iç sıcaklığı. Bu arada yapıştırdığımız yerlerden açmış ama şu an daha peynir kaybetmemişiz. Orada duruyor peynirler. Öyle tahmin ediyorum, belirlediğimiz süre yeterli olacak. Hanımları da kızdırmayalım. Ortalığa pislik çıkarmadan. Şöyle ekmeklerimi ikiye kesiyorum. Bir 10 dakika bunları da şöyle birazcık kızarmaları için fırına koyuyorum. Beklerken biz hemen yancıları ayarlayalım. Benim böyle bir tane pembe domatesim var. Çok ince dilimler arkadaşlar. Domatesi ben aslında burgerde çok sevmiyorum ama bu hem pembe domates hem de çok ince keseceksiniz. Bakın. İncecik bir dilim olmalı. Ben şöyle mor soğan kullanacağım. Kırmızı soğan. Bundan da arkadaşlar yine şu şekilde çok az. Çok fazla lazım değil bize. İnce ince dilimler şeklinde şöyle 3 parça bize yetecek. Turşularımı da hazırlıyorum. Yine ince ince dilimler. Turşularım da hazır. Son olarak sosumu hazırlayacağım. Dolu dolu bir yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Bir çay kaşığı kadar hardal. Şöyle göstereyim. Şöyle silme bir yemek kaşığı kadar diyebilirim. Sriracha sos ekledim. Hemen hemen sriracha sos kadar da ketçap ekledim. Şöyle bakın. Oranlar aşağı yukarı böyle. Biliyorsunuz köfteye tuz koymadık. Geçen sefer de bazı arkadaşlar bunu sormuşlar. Abi köfteye tuzu unuttun mu diye. Arkadaşlar tuzlu malzemeler kullandığınız zaman köfteyi de tuzlarsak böyle karışık burgerlerde çok tuzlu olduğunu düşünüyorum. Soğanlar, turşu vesaire tuzu yeterli geliyor bana. Ben şimdi bunun içerisine birazcık karışık baharatlarımdan koyuyorum. Ağırlıklı olarak kurumuş soğan, sarımsak, karabiber gibi şeyler var. Bir tane de şöyle bir baharatım var. Bunun içerisinde de yine sarımsak, kurutulmuş domates falan var. Bu da çok sevdiğim bir baharat. Son olarak şöyle bir tutam da kekik ekliyorum. Sosu iyice karıştırıyorum. Burger sosumuz hazır. Mis gibi de kokuyor. Evet arkadaşlar, ezan okunuyor. Bu arada da süre bitti. Şöyle bakalım ekmeklerimiz. Bakın. Gayet güzel olmuşlar. Hem de sıcacık oldular. Kıymada iyi pişirme önemlidir. Biliyorsunuz ben eti az pişmiş seviyorum. Ama kıymada az pişmiş risklidir. Yani yerseniz çiğ kıyma da yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmayabilir ama riski tamamen bertaraf etmek istiyorsanız eğer 71 dereceyi aramanız gerekiyor. Şu an benim birkaç derecem kalmıştı. O yüzden bir 10 dakika daha süre vermeye karar verdim. Fırın batmasın diye altına bir tepsi koydum. O alttan sıcaklığın gelmesine engel oluyor muhtemelen. O yüzden de üstleri aslında gayet güzel pişmiş. Altlarının yeteri kadar pişmediğini gördüm. O yüzden ters çevirdim. Son 10 dakikayı ters çevirmiş olarak pişireceğiz, bilginiz olsun. Ters çevirince şöyle birazcık peynirlerden şu kadar bir kayıp olmuş ama artık o kadar olur. Pişmesi bizim için daha önemliydi.
Şu an gördüğünüz gibi 71 derecelere geldik. Artık köfteleri alabiliriz. Bugün sizin aslında tanıdığınız ama çok bilmediğiniz bir misafirim var. Bugün Cüneyt var kardeşim. Çocuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün güzel bir burger var. Karantinadayken dedim Cüneyt'i çağırayım, bir değişiklik olsun. Burgeri Cüneyt babamdan daha çok sever. Cüneyt, bugün basit bir burger yaptık. Sen şimdi sevmediğin bir şey varsa koydurmayabilirsin abi. Tamam mı? Vallahi şurada yaptığın sos ne bilmiyorum. İçerisinde bunun senin sevmeyeceğin çok bir şey yok. O zaman sen beni tanıdığın kadar yapıştır. Aynen. Bunda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle birazcık zemine sos koyuyoruz. Marul ikimiz de seviyoruz. Birazcık soğan koyacağım. Çok fazla değil. Şöyle köfteyi üzerine koyacağım. Bak burada bir tane daha misafir var. Biliyorsun karantina boyunca biz fazladan kendisiyle samimi olduk. Evet. Benim küçük oğlumla. Evet, burada Ali var. Bizim meşhur Ali'miz. Köfte istiyor ama şu an Evet. için durum olarak. Ne istiyorsun amcam? Köfte mi istiyorum babam? Hangisinden? Turşuları koydum. Birer tane de domates koyacağım. Çok fazlaya gerek yok. Olan tadını sevmem ki. Sen domates sevmiyor musun? Evet. ne seviyorsun? Sana domates vereceğiz, tamam mı? Sen biraz bekle. Bu arada ben araya gireyim. Heh. Şimdi normalde ben biliyorsun çok soğan falan hani çiğden sevmiyorum ama bu hani tarifini verebileceği bir şeyse aşağı yazın da yapsın. Gerçekten çok hani bu tip burger tarzı ekmek arası şeylere çok farklı bir hava Arkadaşlar, bu katıyor. çıtır soğan. Normalde tabii ki yapılışı var. Belki bir gün yapabiliriz bunu. Geçen sefer de bir arkadaşımız yazmıştı. Ya bu aparatif tarifler hani öyle bir şey yaparsan Bu böyle cips bence gibi. ideal bir şey yani. Evet, cips gibi bir tadı var bunun. Ben bunu hazır şekilde Ikea'dan alıyorum. Ikea'nın market kısmından. Üzerine yine birazcık sosluyoruz. Ali, sen sos sever misin amca? Ne? Sos seviyor musun, sos? Hayır. Sadece köfte mi seviyorsun? Evet. Ama sadece köfte sevilmez. O zaman sana sadece köfte pişireyim, olur mu? Olur. Son olarak da üzerlerine ekmekleri koyduk. Evet cücüm. Tamamdır. Al bakalım cücüm. Bismillah. Şimdi bunları tadıyoruz ama tadarken de çirkinleşiyoruz. Bunu biraz hani böyle çirkinleşmeyecek bir hale sokarsak Şöyle maşallah hani kallavi yani hani. Şöyle ortasından bir keselim, hem içi de nasıl olmuş onu da görelim. Amcım dur. Sen biraz uzak dur. Şöyle ortasından bir tanesini kesiyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Bismillah. Şunu da ben alayım. Bu da Ali'nin olsun, tamam mı? Onu eve götürelim, orada yesen olur mu? Gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişmiş. Kaşarları falan erimiş. Şimdi bir müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Bunun içinde kitap mı var? Bir ısırık daha gider. Evet ya, ben tek taraflı bir ısırık oldu. Birazcık silinmemiz gerekti. Biraz gömüldük hamburgere, ben neredeyse bitirdim. Öncelikle Evet. bence kıyman çok yani çok et bir kıyma olmuş. Evet. Hani et oranı gerçekten çok güzel olmuş. Onun dışında hani gerçekten sevmediğim bir şey yok zaten içinde. Hepsinin lezzeti bence baya güzel. Hani böyle ağızda böyle bir dolgunluğu hissediyorsun yani. Dolu Evet. dolu bir hamburger. 250 gram kıyma var içerisinde. Yani hani İçerisinde bir şey vardı, fark edebildin mi? vallahi öyle ekstra bir şey. Hani ekstra bir şeyse fark etmedim ama hep yediğimiz bir şeyse belki ondan fark etmedim. Bilmiyorum. Pastırmayı. Yok, almamışım. Yani Anlamadım. sanki böyle bir tadını var ama bir fiil direkt hani pastırmalı demezdim yani. Ben tabii belki bildiğim için direkt aldım yani. Ya bir tat var ama ben onu pastırma diye düşünmedim. Gerçi Allah alem sabahleyin de kahvaltıda abimin yaptığı pastırma yemiştim. Ben de sevmem. Güzel bir hamburger olmuş. Eline sağlık. Bak oğlum da köftesini sevdi. Afiyet olsun. Evet bak burada bakınca pastırmayı görebiliyorsun. Merak ettirdim dur. Olabilir. Belki de o sırada Neresinden alamamışım acaba? Ay. Hı? belki kenarından denk geldiyse olabilir. Ben mesela ikinci ısırıkta aldım. Demesen ben anlamazdım. Yani şimdi Tamam. burada şov yapmayalım. Demesen anlamazdım yani. Bence de güzel bir burger olmuş. Ben biraz kendi adıma acı aradım ya. Şöyle birazcık sanki acı olsaydı içerisinde benim için daha iyi olacaktı ama Cüneyt falan hiç sevmez acıyı.
Bu senin miydi? Bu senin Senin. baban. Birazdan Bu sen senin yiyeceksin. amca. Ama amca sözünü bitirsin, sonra gideceğiz biz zaten seninle. Buradaki zaten ana maksadımız fırında nasıl yapılabileceğini göstermekti. Köftemiz gayet güzel pişti. Ya ben mesela hani fırında bir köftenin bu kadar hani sulu olması gerçekten bir bilim. Yani şimdi hani hiçbir şekilde köftenin böyle kuruluğu yok. Bak hani çocuk sadece köftesini istiyor. Yani bakıldığında Evet. bu bile hani işin lezzetini Aynen arkadaşlar. yükselten Köftemiz- bir şey yani. İlk başta size hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Eğer ki bunu 200 derecede 25 dakikada pişirmeye çalışırsanız o zaman az önce Cüneyt'in dediği gibi o köfteniz kurur. Tamamen dışı kabuk olacaktır. Biz burada 50 dakikada pişirdik belki ama 150 derecede böyle için rahat rahat pişirdik. Bu süre zarfında dışı Baba. istediğimizden fazla da kabuk olmamış oldu. Bence de güzel bir burger oldu. Dediğim gibi malzemeler size kalmış. Ben şahsen direktman belki koyduğum için bildiğim için belki ama ben direktman bütün lezzeti aldım yani. Ben şimdi eve götüreyim hanıma. Hanım da tatsın. Tamam. Derse ki pastırmalı diye Cüneyt faildi. Ona göre Tamam, bakalım. bunu sonradan editlerken koyarız o zaman. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Cücem geldiğin için teşekkür ediyoruz Eyvallah, sana. eline sağlık. Sen de amca Afiyet eline olsun. sağlık de. Ki demezsin. Sen beğendin mi? Yerim seni ben ya. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben de korona selam vereyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.